Selamlar sevgili dostlar, ben Sidar. Çoğu trader arkadaştan yani alım satımcıdan, işlemciden diyebiliriz. Devamlı aynı sorular gelmeye başladı. İşlemlere giriyorum ama devamlı stop oluyorum ve kazanma serilerim çok az. Yani kayıplı serilerim daha fazla, kazanma serilerim daha az. Veya şöyle diyebiliriz. Çok fazla kazanıyorum, daha az stop oluyorum ama para biriktiremiyorum. Yani sermayem büyümüyor, devamlı aynı kalıyor. Şimdi bu videoda biz bu kazanma yüzdenizi nasıl daha yukarıya çekebiliriz? Yani kayıplı yüzdenizi aşağı çekeceğiz, kazanma yüzdenizi daha yukarılara alacağız. Ve sermayenizi yavaş yavaş büyütme amaçlı bu videoyu çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bu videonun konusu siz hangi piyasayı trade ediyorsanız hiç fark etmez. Hepsi için geçerli. İster coinci olun, İster borsacı olun, ister emtia trade edin, alıp satım yapın. Bu video hepsi için geçerli. Hepsinde uygulanabilir. Evet, şimdi hiç vakit kaybetmeden grafiğimize geçelim. Çünkü bu video birazcık teknik ağırlıklı, birazcık matematik yapacağız bu videoda. Evet, şimdi piyasamızı görüyoruz. Ben şimdi bunu dolar yen paritesinde yapacağım ama dediğim gibi siz her türlü alım satıma girdiğiniz işte borsa, coin vesaire her türlü yerde bu şekilde uygulamak zorundasınız. Yoksa para kazanma olasılığınız long term yani uzun zamanda sıfıra düşer. Yani ne aldım ne verdim gibi gidersiniz. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Burası zaten işin püf noktası. Şimdi işlemci ne yapıyor? Diyor ki bu piyasa düşüyor. Ben yani dolar satıp yen alacağım diyor. Yani dolar değer kaybediyor diyor. Ufak da bir forex yapalım madem öyle. Dediğim gibi forex'te ilk USD GPA yazdı. İlk yani base currency deniyor buna. İlk alınıp satılan kısım ilk para birimi, ilk parite. Geçelim hemen, konu bu değil zaten ama olsun, bir ufak bir şey yapalım. Burada parantez içinde geçmiş olalım. Şimdi diyelim ki burada satış yapacağız. Şimdi benim pozisyona gireceğim yer mavi olsun. Diyelim ki burada pozisyona giriyorum ben. Yani buralarda bir yerde pozisyona gireceğim. Stopunu ne yapıyor? Trader geliyor buraya koyuyor. Şimdi bunu da rengini değiştireyim. Ben stop yapayım bunu. Şöyle kırmızı yapayım bunu. Bu da stop yeri ne diyor? En son tepe burası, fiyat aşağı düşüyor. Düşmekte, devamı düşecek diyor. Stopunu da bunun üstüne hemen buraya koyuyor. Daha sonra ne yapıyor? Giriş yeri burası. Kar alım yerimi de şöyle yapalım ben. Bunu da yeşil yapalım. Kar alım yeri diyelim buna. Herhangi bir piyasada olabilir. Yani bu da coin de olabilir. Hiç fark etmez. Aynı şekilde kar alım yerine de hemen şu iki tepenin burasına koyuyor. Şurası kar alım yeri diyor. İşte ben burada pozisyona gireceğim. Stopum da burası. Şimdi böyle bir pozisyonda kazansanız dahi uzun vadede kazançlarınız devamlı sıfıra yakın olur. Neden? Burada işleme girecek. Hemen daha görmeyelim piyasayı şöyle. Burada da kar alım yeri var. Peki ne kadar risk aldı bu trader, bu alım satımcı ve ne kadar da hedef koydu kendine? Hemen bakıyoruz. Şimdi risk aldığı yer, pozisyona girdiği yer şu bölge. Buradan burası. Yani şu bölge risk bölgesi, aldığı risk. Neden? Çünkü burada pozisyona girdiği için fiyat eğer ki onun istemediği gibi çıkarsa yukarı doğru burada stop olacak. Yani ne kadar yerde alıma giriyor? Şurada, yani şu bölgede alıma giriyor. Yani bu bölge onun aldığı risk. Peki ödül ne bekliyor burada? Eğer ki fiyatı burada shortladı, yani kısa pozisyona geçti. Yani dolar sattı burada. Dolar değer kaybetmeye devam ederse şu bölgede kar alacak. Yani şurası da ne diyelim? Kar bölgesi diyelim. Buraya kar yazalım. Peki şöyle düşündüğümüzde hemen bakalım ne kadar para kazanıp ne kadar riske atacak kendine. Hemen hesap edelim. Girdiği yer bu, şu bölgeydi. Buradan eğer ki stop olursa kaç pip kaybedecek? Yaklaşık olarak 104 pip kaybedecek. Hemen buraya yazalım. 104 pip, eğer ki stop olursa stop noktası, yani stop aralığı 104 pip. Pip diyelim buna. Peki kazanırsa ne kadar kazanacak? Bakın bu forex için de geçerli, borsa için de geçerli. Coin için de, herhangi MT altın içinde de geçerlidir. Hiç fark etmez. Aldığımız risk bu kadar. Zaten şu bölgeye bakarsınız, işte 104-105 ne kadar da kar alıyor? Yaklaşık olarak 1000, yani 100 pipte kar alıyor. Bu da ne demek oluyor? Onu da buraya yazalım. Kar yeri de aşağı doğru inerse 100 pipte kar alacak. Peki bu trader, bu arkadaş, bu alım satımcı bu işlemi devamlı bu şekilde girse 1000, yani 100, 150, 200, 1000 tane işlem açsa ne kadar kazanır? Kazancı da kaybı da aynı olduğu için 1, yani aldığı risk 1'e 1 oynuyor. Yani nedir buna? Kazanç, risk kazanç oranı burada, yani 100 pip eğer ki kar koyuyorsa hatta zararı daha büyük. Yani 104 pip de zarar ediyor.
Bu ne demek oluyor? Yani birebir oynuyor neredeyse yani. İşte bu alım satımcı uzun vadede, yani long term dediğimiz uzun devamlı alım satım yaptıktan sonra işte 1000 olur, işte 100 bin, yani ne kadar işleme giriyorsa uzun vadede ne kazançlı çıkar ne kayıplı çıkar. Tapi çıkar yani bu sermayeden. İşlem maliyetleri de zaten bunu yavaş yavaş bu arkadaşımızı sömürmeye başlar. Bu şekilde risk ödül parametresi ayarlayamayız kendimize. Bunu bir kere mutlaka kenara yazalım. Peki şimdi bunu siliyorum ben. Peki nasıl ayarlayabiliriz bunu? Hemen bir de ona bakalım. Bunu siliyorum. Şimdi diyelim ki gene aynı yerde işleme gireceğiz ama bu sefer daha olgun bir trader, yani daha iyi risk ödül parametresini ayarlayabilen bir trader olarak bakalım. Şimdi diyelim ki bu gene aynı yapalım. Giriş yerimiz tam anlaşılsın, mavi olsun. Şimdi ben diyor ki işte stop yerimiz olsun burası. Bunu ben mesela kırmızı yapayım. Burası stop. Diyor ki şimdi ben eğer ki fiyat şu son tepenin üstüne çıkarsa burada stop olacağım diyor. Buraya stopunu koyuyor. Hatta 1-2 pip de yukarı koyabilir şöyle. Daha sonra ne yapıyor? Giriş yerini belirliyor. Giriş yerimi de mavi yapalım. Onu da diyor ki fiyat buralara gelirse giriş yapacağım. Şimdi onu daha iyi ayarlayacağız. Onun da püf noktasını göstereyim ben size. Burası da kar hedefi olsun. İlk önce kar hedefini belirleyin arkadaşlar. Ben size bir tüyo vereyim. Yani zarar ve kar hedefinizi belirlemek zorundasınız. İşleme girmeden önce şöyle bakacaksınız piyasaya. İlk önce en başta stop noktanızı koyacaksınız. Tamam mı? Yani kar marı bırakın, unutun. İlk başta bu piyasa tersine giderse ben nereden kaçacağım? Hangi deliğe gireceğim? Yoksa yandık yani. Hemen stop noktamız bu. Bunu ben diyorum ki işte bunun bir iki kademi buralara koyuyorum, şuralara. Çünkü en son tepe burası. Şimdi kar alım yerimi alıyorum bunun. Diyelim ki buraya koydum. Yani bir önceki tepeyi daha geçmeden şuralarda kar alım yeri koyuyorum. Şimdi ben bu piyasaya nereden girebilirim? Şimdi şöyle baktığım zaman yani eğer ki gene ben şurada bu kadar risk alıyorsam daha fazlasını oynamak zorundayım. Eğer ki burası benim risk alanımsa şurası daha en az 2 veya 3 katı olması lazım uzunluğun ki ben para kazanayım buradan. Şimdi tekrar siliyorum. Nerede işleme girebilirim? Ya işleme işte hadi fiyat tekrar çekilirse yukarı, buralara gelirse şuralara, ben buralardan işleme gireceğim. Yani şöyle yapabilirim. İşte burada ne kadar pip mesela 65 pip. Evet, iyi, güzel. 1'e 2 veya 2,5 gibi bir şeye risk ödül oranına tekabül ediyor. Bu piyasayı işte böyle oynadığımız zaman piyasa bakın burada gelmiş bizim yerimize değmiş. Yani bu şekilde gelirse piyasa aşağı sarkmış ve biz evet burada sarktığı yerde, pardon zaten burada ben kaçırdım burayı. Zaten burada alıyormuşuz kar oranımızı ama biz ne bekledik? Piyasayı kovalamadık. Yani burada şimdi nasıl yaptık bunu? Hemen tekrar göstereyim. Burada eğer ki şu bölgede nerede girmiştik işleme? Fiyat dedik ki bizim buraya gelirse işleme sokacak. Aldığımız risk bu bölge. Risk bölgesi. Karımız neresi? Burası. Şurası karımızda. Şimdi bunu hesap edelim. Ne kadarmış burası? Yukarıya kadar 66 pip. Evet, yazalım hemen bunu. 66 pip. 66 pip ne bölgesi? Benim stop bölgem. Benim zarar bölgem burası. Zarar yazalım buna. Peki kar bölgem neresi? Hemen bakıyorum aşağı doğru. Kaç pipte kar alacağım? 135 pipte kar alacağım. Onu da yazalım. Kar bölgem 135 pip kar bölgem. Arkadaşlar bu Forex de olur. Ben şimdi pip değeri üzerinden yapıyorum. Siz bunu mesela borsa kağıtlar üzerinden de mesela 10 liradan kağıda aldınız. 9 liraya stop koyuyorsanız en az 12,5-13 liraya 14 liraya oynamak zorundasınız. Gene aynı şey, hiç fark etmiyor. Ben sadece burada pip göstermek amaçlı pip üzerinden yapıyorum. Yani benim şimdi size gösterdiğim yer, giriş yerim burasıydı. Fiyat buraya gelirse sokardı beni işte. Neydi bu? 70 pip, 66 demişiz ona. 66 gibi falan. Peki kaça kaç oynadım? Neredeyse 1'e 2, 1'e 2,2. Yani buradaki risk ödül parametrem benim 1'e en az 2. Yani 66 pip risk atıp 2 katından da fazla ödül kendime ödül hedefi koydum yani bu trade'de, bu alım satımda. Bunları bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yoksa peki bunu yapan arkadaş ne yapacak? Devamlı bu işi, işte bu pozitif beklenti dediğim bu piyasadan pozitif beklenti. Bunu devamlı yaparsınız. Devamlı bu şekilde işlemlere girersiniz. 1'e 2, 2,5, 3, 3,5. Yani
bu bölgede bir risk atıyorsanız bunu böyle de yapabilirsiniz. Biz nasıl girmiştik burada? Diyelim ki şu giriş bölgemizde burada zarar stopumuz. Yani şu bölgedeydi bizim zararımız. Bunu alıp şu karı daha da çekebilirsiniz aşağı. Yani kaça kaç olur mesela? 7'ye 70 pipe neredeyse 200 pip. Böyle de oynayabilirsiniz. Fiyat oralara da gelebilir. Bakın düşmüş. Yani 1'e 3, 1'e 4 de kazanabilirsiniz ama bu biraz daha uzun vadeli tutmanız lazım bunda. Yani bunu yaparken biraz daha iyi yani kendinize güvenirseniz bu pozisyonlara da girersiniz. Çünkü karda oturmak biraz zor. İlk önce böyle 1'e 2, 1'e 3 gibi oynayın. 1'e 2,5, 1'e 3 gibi oynadıktan sonra daha tecrübe kazandıkça artık 1'e 4, 1'e 5 de bekleyebilirsiniz. O şekilde devam edebilirsiniz ama dediğim gibi bu uzun vadede kazançlı olan böyle trade'e giren bir trader, bir alım satımcı, bir işlemci uzun vadede mutlaka piyasayı yenecektir arkadaşlar. Yani piyasadan istikrarlı bir şekilde para kazanacaktır. Diyelim ki altın yapacağız. Gene aynı. Gene trader bakıyor. Destek direnç yapıyor bu sefer mesela diyelim ki. Şimdi hemen gene giriş yerimi belirleyelim. İlk önce kar yerini belirleyelim. Diyelim ki fiyat buradan aşağı düşüyor. Hatta şöyle yapalım. İlk önce ne demiştik? Özür dilerim. Stop yerimizi belirleyeceğiz. Mutlaka hele de bu işlere daha yeni başlıyorsak hemen elimiz ilk önce nerede stop olacağım ben? Başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Yoksa var ya yandın yani. İşin zor. Hemen bak kırmızıyla işaretliyorum. Bu kırmızı yani lamba bu. Hemen alıyorsun eline. Diyelim ki burada piyasa aşağı göçmeye devam ediyor. Ben bir yerde işleme gireceğim. Stopumu da en son tepenin üstüne alıyorum buraya. Böyle düşünüyor trader. Şimdi ondan sonra kar hedefi aşağıda bir yerlerde olabilir. Şöyle bir şey yapalım. Pardon. Şunun rengini değiştiriyorum ben. Gene mavi yapayım. Giriş yeri de buralara bir yere giriş yeri koyuyor ve kar yerini de diyelim ki yeşil yapalım bunu da. Kar yerini de belirliyor. Bunu da buraya bir yere koyuyor. Şöyle bir şey diyor. Fiyat eğer ki buraya gelirse yani şimdi bu yanlış yapan bir trader. Fiyat buraya çıkarsa ben bu piyasayı shortlayacağım diyor. Burası giriş yeri. Burası giriş yazalım. Şu bölge giriş yeri. Bu bölge stop yeri kırmızı ve bu bölge kar yeri. Şimdi buna baktığımız zaman şöyle tekrar mesela bu trader, bu alım satımcı uzun vadede piyasada kaybetmeye mahkum. Neden? Çünkü devamlı ya çok fazla da kazanabilir. Şimdi diyordur ki benim win rate'im çok fazla. Yani çok fazla işlem kazanıyorum ama para kazanamıyorum. İşte olay bundan ibaret. Çünkü neden? Burada ne kadar risk alıyor diyelim ki yukarı doğru. Yaklaşık olarak ben hemen pip yapayım mı burada? Hadi 1000 diyelim. 1000 pip gibi. Altın yapıyoruz. Pip saymıyorum ama öyle yani. Önemli olan buradaki matematiksel olarak yani matematiksel olan kısım. Yani yukarıya bu fiyat 1000 oynarsa ben zarar edeceğim. Zarar yerim benim 1000 birim diyelim buna hadi. 1000. Peki aşağı inerse ne olacak? Hemen bakalım şöyle. Buradan aşağı inip de kar alırsam ne olacak? Neredeyse 900 birimde kar edeceğim diyor. Onu da buraya yazıyor. Ve bu da kar noktası. Şimdi bu trader, bu yanlış yapan trader uzun vadede piyasaya yenilecektir. Yani yenilmeye mahkum çünkü kazanç ve kayıp oranı yani ödül ve aldığı risk oranı birbirine tutmuyor. Çünkü neredeyse birbirine yakın, hatta yine zararda 1'e nerede 1'e 0. Burada 1 lira risk alıyorsa kazancı burada 0.9'a tekabül ediyor. Niye? 1000 lira risk yani 1 pip 1000 kademe diyelim. Kademe de olur. Borsada bakın kademe de olur. Pip de olur. Fiyat da olur. Mesela dediğim gibi 10'dan aldın 9'a stop koyuyorsan 13'e 14'e oynamak zorundasın. İşte burada dediğim gibi uzun vadede yanlış yapan trader bu devamlı para kaybedecektir. Böyle bir risk ödül kendine belirleyemezsiniz. Uzun vadede kaybedersiniz. Peki ne yapabiliriz? O zaman ben derim ki fiyat buralara gelirse şuralardan ben işleme gireceğim. Kar noktam da buralarda bir yerde. Böyle bir kendime kayıp kazanç oranı belirleyebilirim. Çünkü neden? Şimdi hemen buna bakalım. Evet, fiyat buraya değmiş mesela. İşte fiyatı kovalamayacağız. Katiyen fiyatı kovalamayacağız. Mesela fiyat böyle olabilir. Fiyat aşağıda da olabilir. Benim giriş yerim burası arkadaş. Ben bu kadar bir risk ödül parametresi almışım. Kâra geçmiş mi? Burada da kâra geçmiş. Şunu şuraya alalım. Nasıl oldu mesela diye ne yaptık burada?
Bakın arkadaşlar biz tabii kapalı piyasada yapıyorum. Ben bunu gösterme amaçlı yapıyorum. Buradaki gösterdiklerim hepsi bir senaryo. Siz kendiniz bu senaryoyu yazacaksınız. Fiyat buraya gelirse ben buradan gireceğim. Buraya stop koyacağım. Buraya kar koyacağım. Eğer ki ben bu kadar aralıkta risk alıyorsam kazanç aralığım daha büyük olacak. Hep bu senaryo. Şimdi ben tabii dediğim gibi kapalı piyasa üzerinden yapıyorum. Her zaman böyle olmayabilir. Tamamıyla diyorum size girdiğiniz işlemler %50-50 şansınız var. Bu %50-50 şans da tutturduğunuz zaman büyük para kazanmak zorundasınız. Eğer ki zaten tutturmayacağın daha da çok olabilir. Önemli olan tutturduklarında büyük alıp tutturmadıklarında ya kendimizi kandırmayalım. Yani bu bizim yaptığımız buradaki iş, ben size söyleyeyim ya, kusura bakmayın yani. Gerçekler bunlar. Siz de kendinizi kandırmayın. Yani iddiadan farkı yok. İddia çok kötü çünkü orada 3 sonuç var. Burada 2 sonuç var ve arada stop da olabiliriz. Yani zikzak geçen dönemlerde, konsolide dönemlere geldi mi daha fazla stop olabiliriz ama iddiadan bir farkımız var bizim. Piyasa bize 1 liraya stop yeri koyup 2'ye 3'e oynatabiliyor. İddia bunu yapmıyor. Anladın mı? Yani piyasa iyi bir yer yani. İyi oynarsınız, iyi para var. Şimdi gelelim burada ne yapacağımıza, yani ne düşündüğümüze. Şimdi burası bizim neydi bu bölge? Şu bölge bizim stop bölgemiz. Stop. Kar bölgemiz neresiydi? Bakın kar bölgesi ne kadar büyük. Yani burada ne kadar riske atmışız kendimize. Hemen hesap edelim. Kaç pip diyorum ben hemen buna. Neredeyse 600 pip. Hemen yazalım. 600 pip zarar diyelim buna. Zarar. Kar noktamızı ne belirledik burada? Hemen aşağı doğru ölçüyorum. Ben burada girdim. Fiyat buraya gelirse şu bölgede beni işleme soktu. Stop olur gibi oldu ama bir önceki tepeyi geçmemiş. Burada korumaya almışım göğe kendimi. Aşağı indik. Ne kadar da kar aldık diyelim ki. Ne diyor burada? 1500 diyelim. Ya. Onu da 1500 yazalım buraya. Kar yerimiz de neymiş? 1500 pip kar yeri. Peki kaça kaç oynadık? Burada 6, 12, 18 gitmemiş. 2.5, 2.6 falan. Yani şöyle diyebiliriz burada. 1 lirayı risk attık kendimize. Bu bizim riskimizdi. Kaç lira oynadık? Bu pozisyonda biz 2.6 civarı, tam matematiksel olarak hesaplayamıyorum, o civara geliyordur. Siz hesaplayabilirsiniz. Ben önemli olan burada dediğim gibi size işin ana şeyini anlatmaya çalışıyorum yani. Mutlaka aldığınız risk bölgesinden daha fazla, daha uzun, daha 1'e 2, 3'e 4'e oynamak zorundasınız. Ki bunun içinde daha işlem maliyetleri de var ki onları katmıyorum. Onlar da yani başımızın belası. Onları katmıyorum. Onun için 1'e 1 oynayamazsınız. 1'e 2.5, 3, 4 olur. Niye olmasın? Piyasa verir. Kendinize çok dikkat edin. Olasılık ve şans hep sizden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.